Bu hafta size yine Nisan ayında Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Hey maşallah, kadroya bakar mısınız? Mükemmel bir ekip. Sonuçta insan hayal etmeden yaşayamıyor. Ben bu karakterde bir miktar kendimi gördüm. Yalnız çok sinir bozucu. Kadının bütün hayallerini suya düşürmüş gıcık adam. Yakın bir şekilde yürürken sarıldıkları görülüyor fotoğrafta. Ama burada da zaten şirketin açıklaması o fotoğraftaki kişi Temin değil falan dememiş. Niye böyle bilmiyorum ama dizide bu isimleri aynı mı kullanacaklar yoksa değiştirecekler mi onu da bilmiyorum. Ben çok severim böyle arkadaş gruplarının saçmalıklarını anlatan filmleri. Zaten komedi filmi olacakmış. Geldik birbirinden güzel arka arkaya comeback haberlerine. Ama en azından 20.000'i hak ediyorumdur bence. Bir numarada Big Bang üyesi G-Dragon. G'de yine listeleri ele geçirdi. Merhaba arkadaşlar, Uzağında Olsun hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada, yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu hafta size yine Nisan ayında Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Malumunuz artık bu gelenekselleşmiş içeriklerimden bir tanesi. Önce bunu yapıyorum, bunun da ardından yeni ayda başlayacak olan bütün Kore dizilerinin videolarını hazırlıyorum. Onu da inşallah sonrasında yine yapıyor olacağım. Bu ay yine birkaç tane güzel dizi haberi var. Sonrasında birbirinden güzel comeback haberleri var. Maşallah grupların büyük bir çoğunluğu önümüzdeki aylarda geri dönüş yapacakmış. O zaman lafı uzatmayalım. Haydi hemen haberlerimize geçelim. Eski Miss A üyesi Min evleniyor. 21 Nisan'da ajansı şarkıcının 7 Haziran'da evleneceğini duyurdu. Ünlü olmayan damat adayı ve her iki aile içinde düğün Seul'deki bir yerde özel olarak yapılacak diye bir açıklama yayınladılar. Min ünlü olmayan nişanlısıyla 2018 yılında bir konserde tanıdıkları aracılığıyla tanıştılar. Çift Nisan 2023'te nişanlandı. Min Instagram hesabından haberi bizzat paylaştı. Düğün fotoğraf çekimlerini paylaşmış ve Korece, İngilizce açıklamalarla hayranlarına duyurmuş. 2010 yılında popüler bir kız grubu olan Miss A'in bir üyesi olarak çıkış yapmıştı Min. O zamandan beri de solo şarkıcı ve müzikal oyuncusu olarak da kariyerini devam ettirdi. Solo yayınları arasında Hit Me Up, Onion ve Primetime yer alıyor. Ayrıca 31 Mayıs'ta yeni bir single yayınlamayı planlıyor ve Temmuz'da da ek solo aktiviteler planlıyormuş. Evliliğini de araya sıkıştıracak belli ki. Tebrik ediyoruz kendisini. Umarım çok mutlu olurlar. Geçiyorum bir diğer habere. Shine üyesi Temin Noz ile çıktığına dair söylentileri yalanladı. 15 Nisan'da çevrim içi topluluklarda bir fotoğraf yayınlanıyor. Bu fotoğraftaki kişilerin Temin ve Noz olduğunu söylüyor insanlar. Fotoğraftaki erkek ve kadın sanki bir buluşmadaymış gibi görünüyor. Yakın bir şekilde yürürken sarıldıkları görülüyor fotoğrafta. Bu da haliyle Temin ve Noz'un flört ettiğine dair söylentileri ortaya çıkarmış. Ertesi gün Temin'in ajansı konuyu inceliyoruz diye bir açıklama yayınladılar. Sonraki günde Temin'in devam eden programı nedeniyle hemen açıklama yapamadığımız için özür dileriz. İkili sadece yakın çalışma arkadaşları diye bir açıklama yayınladılar. Yani net olarak hayır sevgili değiller dememişler ama sevgili olduklarına dair de söylentileri bu şekilde yarım ağızla da olsa reddetmiş oldular. Ben görmemiştim. İlk defa bu haber sayesinde görüyorum. Fotoğraf karesini de gördüm. Hakikaten bu arada çok yakın görünüyorlar fotoğrafta ama erkek zaten sırttan görünüyor. Yani onun Temin olup olmadığına çok emin değiliz. Ama burada da zaten şirketin açıklaması o fotoğraftaki kişi Temin değil falan dememiş. Bilmiyorum, sadece yakın çalışma arkadaşları diye bir açıklama yayınlamışlar. Bu sayede de ilişki haberlerini yalanlamış oldular. Geçiyorum bir diğer habere. Red Velvet üyeleri Wendy ve Yeri SM Entertainment'la yollarını ayırdı. 4 Nisan'da SM Entertainment, Wendy ve Yeri'nin şirketle olan özel sözleşmelerinin sona erdiğini açıkladı. Uzatmadan hemen açıklamayı okuyacağım size. Wendy ve Yeri ile olan özel sözleşmelerimizin sona erdiğini bildiriyoruz. Red Velvet olarak çıkış yaptıktan sonra sadece grup tanıtımlarında değil, aynı zamanda çeşitli alanlarda solo sanatçı olarak da yer alan Wendy ve Yeri ile birlikte geçirdiğimiz zaman bizim için de büyük bir mutluluktu. Ayrıca Red Velvet üyeleri olarak Wendy ve Yeri grup aktivitelerinde bizimle birlikte çalışacaklar ve sizden Red Velvet'in bundan sonra da devam edecek olan parlak yolculuğunu sabırsızlıkla beklemenizi rica ediyoruz. Açıklamadan da anladığımız kadarıyla bu ikili yine Red Velvet üyesi olarak SM'le çalışmalarına devam edecekler fakat solo aktivitelerinde artık SM'le yollarını ayırmış görünüyorlar. Wendy Red Velvet üyesi olarak ilk kez Ağustos 2014'te çıkış yaptı. Yeri ise Mart 2015'te gruba yeni üye olarak katılmıştı. Bundan sonraki süreçte de muhtemelen yeni bir şirkete geçiş yapacaklar ama henüz hangisi olduğu netleşmedi. Girls' Generation üyesi Soyoung Hollywood'a adım attı. Soyoung yakında vizyona girecek olan From the World of John Wick Ballerina adlı Hollywood filminde rol alacak. Bu John Wick serisinin bir yan ürünü olacak. Üçüncü filmin
sonuyla 4. filmin başı arasında geçen bir aksiyon gerilim filmiymiş. Keanu Reeves bu John Wick rolünü yine canlandıracak fakat yaklaşan filmin odak noktası Ruska Roma Bale Okulu'nda eğitim gören balerin suikastçı Eve Macarro olacakmış. 24 Nisan'da filmle alakalı 12 karakter posteri yayınlandı. Bunlardan biri de Katla Park rolünü canlandıracak olan Soyong'un posteriydi. IGN'in bir raporuna göre Katla Park yani Soyong'un karakteri Ruska Roma'nın meslektaşı Il Sung'un kızı. Bu Eve Macarro dedik ya başroldeki kadın. Onun ilk saha görevi de Katla Park'ı korumak. From the World of John Wick Ballerina 6 Haziran'da sinemalarda olacakmış. Ben açıkçası John Wick serisini hiç izlemedim ama Keanu Reeves'le birlikte çok başarılı bir seri olduğunu biliyordum. Hepimizin de bildiği bir isim zaten John Wick. Geçiyorum bir diğer habere. Shin Mina, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk ve Lee Se-young birlikte yeni bir dizide rol alacak. Hey maşallah, kadroya bakar mısınız? Mükemmel bir ekip. Bunu zaten ben yine bir haber bülteninde anlatmıştım fakat o zamanlar Shin Mina ile Lee Jong-suk vardı sadece konuşulan. İkisi de daha net değildi. Ben sadece çifte çok heyecanlandığım için bu haberi anlatmıştım. Şimdi bu haberde bu ikilinin onaylandığını artı olarak bir de Ju Ji-hoon ve Lee Se-young'un da onlara katıldığını görüyoruz. Dizimizin adı The Remarried Empress, aynı isimli bir internet romanından uyarlanacak. Doğu İmparatorluğu'nun mükemmel imparatoriçesi Navier'in hikayesini anlatan fantastik bir aşk romanı kendisi. Doğu İmparatorluğu'nun imparatoru olan kocası Sovyeshu onu aldattığında ve boşandığında Navier, Batı İmparatorluğu'nun prensi Heinri ile evlenir. Şimdi Heinri deyince Henry zannetmeyin. İsimler çok garip. Heinrey şeklinde yazıyor ismi. Niye böyle bilmiyorum ama dizide bu isimleri aynı mı kullanacaklar yoksa değiştirecekler mi onu da bilmiyorum. Shin Mina keskin zekası ve zarafetiyle tanınan Doğu İmparatorluğu'nun imparatoriçesi rolünde. Ju Ji-hoon mutlak gücün sembolü ve Navier'in kocası olan İmparator Sovyeshu'yu oynayacak. Lee Jong-suk bir sırrı saklayan Batı İmparatorluğu'nun prensi Heinri rolünü oynayacak ve son olarak Lee Se-young da imparatoriçenin tahtını ele geçirmeye cesaret eden eski bir köle olan Rashta'yı oynayacakmış. Valla ne yalan söyleyeyim, kadro mükemmel, başta da söylediğim gibi. Konusu da değişik. Ben severim böyle değişik dönem dizilerini. Zaten başrol oyuncularına bayıldığım için ben bu diziyi Allah kısmet ederse çıktığında inşallah izlemeyi düşünüyorum. Geçiyorum bir diğer habere. Kang Han-il, Kim Yong-kwang ve Cha Eun-won'un yeni bir filmin başrolünde oynayacağı onaylandı. Uzun yıllardır süregelen bir dostluk kuran ve 30 yaşına girdiklerinde birlikte ilk yurt dışı seyahatlerine çıkan 4 arkadaşın hikayesini ve bu yolculuğun bir dizi olaya yol açmasını anlatacak bu film. Şimdi başlıkta 3 tane isim vermiş ama 4 arkadaş demiş. Bu 4. arkadaşın kim olduğunu da söyleyeceğim size ama ne hikmetse bu haberde onun karakterinden ondan falan pek bahsetmemişler. 4. arkadaş da Kang Young-sok. Kang Han-il mükemmel görünüşe, notlara ve prestijli bir aile geçmişine sahip seçkin bir kişiyi canlandıracak. Onun tek kusuru mükemmeliyetçi kişiliği. Kim Yong-kwang bir zamanlar göz alıcı bir kariyer hayal eden fakat Yeonmin aracılığıyla yeni bir amaç bulan bir basketbol oyuncusu olan Do-jin rolünü oynayacak. Bu Yeonmin dediği de Cha Eun-won'un karakteri. Cha Eun-won da bu film sayesinde bir komedi filminde ilk kez rol alacakmış. Dünya Müzik Festivali'nde DJ olmayı hayal eden Yeonmin karakterini canlandıracak. Şimdilik evde sıkışmış olsa bile diyorlar. Evde sıkışmış olması çok da önemli değil. Sonuçta insan hayal etmeden yaşayamıyor. Ben bu karakterde bir miktar kendimi gördüm. First Ride'ın çekimleri 21 Mart'ta aslında zaten başlamış. Bitişiyle alakalı herhangi bir açıklama yapmamışlar ama bir aydan fazladır çekimlerine de devam ediyorlar. Valla kadro çok güzel. Kang Han-il, Kim Yong-kwang ve Cha Eun-won çok güzel. Artık Kang Young-sok da çok güzel. Ben çok severim böyle arkadaş gruplarının saçmalıklarını anlatan filmleri. Zaten komedi filmi olacakmış. Bu filmi de dört gözle bekliyorum. Kang Han-il zaten favorilerimden bir tanesi. İnşallah bunu da çıktığı zaman izleriz diye düşünüyorum. Kang Dong-won, Tae-gu, Park Ji-yoon ve Oh Jung-se'nin yeni bir komedi filminde başrol oynayacağı onaylandı. 31 Mart'ta filmin kadrosunun netleştiğini ve 30 Mart'ta da çekimlere başladıklarını duyurmuş yapım şirketi. Wild Thing, talihsiz bir olaydan sonra unutulup giden bir zamanların popüler karma bir grubu olan Triangle'ın hikayesini konu alan bir film olacakmış. Yeniden bir araya gelip geri dönmeye çalışırken yaşadıkları kaotik yolculuğu anlatacak film. Komedi filmi aynı zamanda. Kang Dong-won Triangle'ın eski lideri ve başarılı dansçısı olan Hyun-woo rolünü canlandıracak. Şimdilerde de sunucu olarak çalışıyor ve televizyon kanalı
kanallarında takılıyor kendisi. Umtegu yeteneğinden çok daha fazla coşkuya sahip olan Triangle'ın rapçisi Sangwoo'yu canlandıracak. Park Jun ise grubun baş vokalisti ve merkezi olan Domi rolünü üstlenecek. Bir de o Jung Se'nin canlandırdığı karakter var. O da Triangle'ın ardından her zaman ikinci olan ve keskin komedi yeteneklerini sergileyen bir ballad şarkıcısı olan Sung Gon'u canlandıracakmış. Valla kadro çok güzel, konusu da çok hoşuma gitti. Eğer unutmazsam bu filmi de çıktığında izlemeyi çok istiyorum. Geçelim bir diğer habere. Yoo-jin ve Ji Yoon-won'un yeni bir siyasi dramada başrol oynayacağı onaylandı. The First Lady yeni başkan seçilen bir adamın karısından boşanmak istemesiyle başlayan şok edici bir olay örgüsünü anlatacak. Dizinin hikayesi başkanlık yemin törenine kadar geçen 67 gün boyunca devam ediyor ve çiftin yoğun çatışmasını tasvir ederken siyasi komploları ve uzun süredir saklı kalmış aile sırlarını ortaya çıkarıyor. Yoo-jin uzun zamandır First Lady olmayı hayal eden ve kendine güvenen Cha Soo-yeon rolünü üstlenecek. Fakat kocasının başkanlığı kazanmasının ardından tam hayalleri gerçekleşmek üzereyken aniden boşanma talebinde bulunmasıyla duygusal ve politik bir savaşın içinde bulacak kendisini. Yalnız çok sinir bozucu. Kadının bütün hayallerini suya düşürmüş gıcık adam. Ji Yoon-woo da Cha Soo-yeon'un kocası ve yeni seçilen başkan Hyun Mi-chol rolünde. Kendisi yetimhanede büyümüş ve bir zamanlar işçiymiş fakat saf kararlılığı ve azmi sayesinde siyasi bir şöhrete ulaşıyor. Şaşırtıcı bir şekilde başkanlığı kazandıktan sonra karısından boşanmak istediğini açıklıyor. Artık bütün konuyu bunu vurgulayarak anlattıklarına göre demek ki adamın hayatının sonraki süreci de bu boşanmayla bayağı bağlantılı olarak çok değişiklik gösterecek, ben öyle anladım. The First Lady'nin çekimlerine çoktan başlamışlar. Aslında normalde siyasi dizileri hiç sevmem ama burada kadının düştüğü durum ve sonrasında acaba neler olacak sorusu beni merak ettirmedi değil. Ya muhtemelen unutacağım. Muhtemelen çok da aklıma gelmeyecek ya da çok izlemek istemeyeceğim ama şu an en azından baktığımda ilk aşamada merak edici görünüyor konusu. Geçiyorum bir diğer habere. UI'nin filmi High Five Haziran ayında gösterime girecek. Çekimleri 4 yıl önce tamamlanan UI'nin filmi High Five'ın sonunda Haziran ayında gösterime girmesi planlanıyor. Filmin dağıtımcısı 4 Nisan'da yapmış açıklamayı. Uzun tartışmaların ardından filmin önümüzdeki Haziran ayında vizyona girmesini hedefliyoruz. Fakat bazı dış sorunlar nedeniyle kesin bir tarih belirleyemiyoruz. Ek olarak oyuncu UI'nin tanıtım faaliyetlerine katılamayacak demişler. High Five'ın aslında ilk olarak 2023 yılında yayınlanması planlanıyormuş. Fakat ne yazık ki UI'nin arka arkaya çıkan yasaklı madde kullanımı haberleri nedeniyle filmin yayın tarihini ertelemek zorunda kaldılar. Tabii ki yine bu konuyu da uzun uzun burada anlatmayacağım. Konuyla alakalı yine bir video var kanalda. Onu da şu anda üst tarafta linkini görüyorsunuz. Merak ediyorsanız oradan açıp izleyebilirsiniz. Lee Jae-in, An Jae-hong, Ramiran ve Kim Hae-won'un da rol aldığı High Five, organ nakli olduktan sonra aniden süper güçler kazanan 5 sıradan insanın hikayesini anlatacak. Başka bir grup insan yeni süper güçlerini çalmaya çalıştığında kendilerini savunmak için savaşmak zorunda kalacaklar demiş. Güzel bir konusu var, tatlı görünüyor. Ben böyle fantastik, komedi, orijinal işleri severim. Bu da onlardan bir tanesi gibi. Bunu da çok merak ettim. Maşallah güzel filmler gelecek yakın bir zamanda. İnşallah unutmazsam bunu da izlerim diye düşünüyorum. Geçelim bir diğerine. Yumi Cells dizisi 3. sezon onayını aldı. 31 Mart'ta sektörden bir kaynak Yumi Cells dizisinin 3. sezonunun 2. sezonun bitiminden 3 yıl sonra çekileceğini ve Kim Go-eun'un yine Yumi rolünü canlandıracağını açıkladı. Yapım şirketi Studio Dragon'sa bu habere hemen cevap verdi. Dedi ki 3. sezonu ürettiğimiz doğru. Kim Go-eun'a başrol oyuncusu Yumi rolünü oynaması için teklifte bulunduk ve şu anda inceleme aşamasında demiş. Yani henüz aslında onaylanan bir şey yok Kim Go-eun tarafından. Fakat 3. sezonun artık hazırlıklarına başladığını öğrenmiş olduk bu sayede. Bilmeyenler için söyleyeyim, bu Yumi Cells bir webtoon uyarlaması. Çok da sevilmişti yayınlandığı dönemlerde. 3. sezonda webtoon'un hayranlarının merakla beklediği Yumi'nin son romantik partneri Sunrok'un yer alması bekleniyor ve bu da haliyle diziye olan ilgiyi, merakı daha da çok arttırıyor. Sunrok'u biz henüz görmedik. İlk 2 sezonda hiç yoktu kendisi. 3. sezonda göreceğiz. Daha tabii ki onun da kimin oynayacağını bilmiyoruz. Dizinin de kısaca konusundan bahsedeyim. Aslında Yumi diye çok sade bir hayat yaşayan bir karakterimiz var. Kızın hiçbir aksiyonu yok normalde. İşte ilişkileri oluyor. Aile hayatıyla alakalı bazı şeyler oluyor falan. Fakat bu diziyi güzel yapan özellik şu: biz Yumi'nin bütün duygularını, işte kızgınlığını, aşkını, nefretini, osunu, busunu, aklınıza gelen bütün duygularını böyle beyninin içinde küçük küçük karakterlerin seslendirmeleriyle, onların görselleriyle görüyoruz. Biliyorsunuz böyle bir film de vardı Hollywood'da. Şu an adını hatırlayamıyorum ama çok da tatlı bir filmdi. Bu da onun dizi versiyonu gibi bir şey. Aslında bu diziyi bu kadar tatlı yapan şey Yumi'nin kafasının içindeki o karakterlerin sevimliliğiydi. Ben de o yüzden çok sevmiştim. Onun haricinde dizinin çok da bir özelliği yok. 3. sezonda ama sırf ondan kaynaklı merakla bekliyoruz. Bir de zaten
Zaten bu söyledikleri Sunrock karakterine gerçekten hayranlar merakla bekliyorlardı. Ben çok tanımıyor olsam da Webtoon'u bilmiyorum çünkü. O yüzden 3. sezon haberine ben de çok sevindim. İnşallah uzatmadan hemencik o dizide yayınlarlar. Biz de izleme imkanı buluruz. Zaten o da gördüğüm kadarıyla son sezon olacak. Devamı olmayacak diye düşünüyorum. Bakalım Yumi Cells'in de haberi bu sayede gelmiş oldu. Geçiyorum bir diğerine. Geldik birbirinden güzel arka arkaya comeback haberlerine. EXO üyesi Baekhyun önümüzdeki ay yepyeni bir solo albümle geri dönüyor. Baekhyun 25 Nisan'da 5. mini albümü Essence of Reverie'nin çıkışını duyuran bir teaser yayınladı ve bu albümün 19 Mayıs'ta yayınlanması planlanıyor. Bu Baekhyun'un geçen Eylül ayında yayınlanan Hello World albümünden bu yana 8 ay sonraki ilk albümü ve Mart ayında Amerikalı şarkıcı söz yazarı UMI ile yaptığı dijital tekli Do What You Do işbirliğinden bu yana ilk geri dönüşü olacakmış. Tablo ve BTS üyesi RM yeniden bir araya geliyor. Tablo 25 Nisan'da gizemli bir fragmanla birlikte BTS üyesi RM'le yaklaşan işbirlikleri Stop the Rain'i duyurdu. Tablo daha önce RM'in ilk solo albümü Indigo'daki All Day parçasına katkıda bulunmuş ve bu yeni şarkıyla birlikte de ikinci işbirlikleri olacak. Stop the Rain'in 2 Mayıs'ta yayınlanması planlanıyor. Red Velvet'ten İren ve Sulki geri dönmeye hazırlanıyor. SM Entertainment 11 Nisan'da bu ikilinin önümüzdeki ay yeni bir mini albüm yayınlamaya hazırlandığı yönündeki haberleri doğruladı. Mayıs ayında yayınlanması hedefiyle yeni bir albüm yayınladıklarını açıkladı ajans. İren ve Sulki'nin yaklaşan dönüşü yaklaşık 5 yıl aradan sonra ilk geri dönüşleri olacak. İkili ilk olarak Temmuz 2020'de Monster'la bir alt grup olarak çıkış yapmıştı. Çok da sevilen bir şarkı olmuştu. Ben de o dönemler bayağı bir dinliyordum o şarkıyı. Monster gerçekten değişik, ilgi çekici bir şarkıydı. Bakalım inşallah bu şarkıları da bir önceki kadar ilgi çekici olur. Geçiyorum bir diğer habere. Vixion üyesi Sejun solo çıkışını ve hayran konseri tarihini duyurdu. Sejun 31 Mart'ta uzun zamandır beklenen solo çıkışını Mayıs ayında yapacağını ve ardından Asya hayran konseri turuna çıkacağını resmen duyurdu. Sejun 16 Mayıs'ta solo çıkış single'ı You Are My Summer'ı yayınlayacak. Ardından 17 Mayıs'ta Seul'de hayran konser turuna başlayacak. Sonraki ay 8 Haziran'da Taipei ve 28 Haziran'da da Tokyo'da sahne alacakmış kendisi. Dreamcatcher'ın ilk alt grubu UAU Mayıs ayında çıkış yapacak. Dreamcatcher'ın şirketi 23 Nisan'da Jiu, Sua ve Yoyun'dan oluşan UAU Mayıs ayında çıkış yapacaklarını doğruladı ve hazırlıklarına resmen başladı açıklamasını yaptı. UAU'nun anlamı You Are You'nun eş seslisi olmasından kaynaklıymış. Bir de aynı zamanda her üyenin isminden bir heceyi almışlar grubun ismine. UAU'ya Jiu, Sua, Yuyon gibi. Bu alt grup ilk olarak Dreamcatcher'ın resmi sosyal medya kanallarından bir logo tanıtımıyla duyuruldu. Tam olarak net bir tarih vermemişler gördüğüm kadarıyla ama en azından böyle bir alt grubun çıkacağını da bu sayede duyurmuş oldular. ENHYPEN Haziran'da dönüyor. 13 Nisan'da Koşel'de sahne aldıktan sonra hayranlarıyla ünlü müzik festivalindeki deneyimleri hakkında sohbet ettikleri bir Weverse canlı yayını yapmış ENHYPEN. Yayın sırasında aniden 5 Haziran'da geri dönüyoruz diye de bir açıklama yapmışlar. ENHYPEN'ın bu yaklaşan geri dönüşü Kasım 2024'te yeniden düzenlenmiş albümleri Romance Untold Daydream'i yayınlamalarının ardından yaklaşık 7 ay sonraki ilk geri dönüşleri olacak. G-Idol Mayıs ayında geri dönüyor. E-Daily 9 Nisan'da G-Idol'ın Mayıs ortasında yeni bir mini albümle geri döneceğini açıkladı. Cube Entertainment da bu haberi doğruladı. Üyelerin şu anda yeni bir albümün hazırlıklarının ortasında olduğunu açıkladı. Bu G-Idol'ın 8 Temmuz 2024'te 7. mini albümleri I Sway'in yayınlanmasından bu yana 10 ay sonraki ilk grup geri dönüşleri olacak. Ayrıca grubun Aralık ayında Cube Entertainment'la sözleşmelerini yenilemelerinin ardından da ilk geri dönüşleri olacakmış. Son comeback haberimizi de verelim. Day6 geri dönüyor. 25 Nisan'da grubun yaklaşan dijital single'ı Maybe Tomorrow'u duyuran bir görsel yayınladılar. 7 Mayıs'ta yayınlanması planlanan bu single, Day6'in geçen yılın Eylül ayında yayınlanan önceki mini albüm Band 8'den bu yana 8 ay sonraki ilk geri dönüşleri olacak. Ve nihayet Nisan ayının marka itibarı sıralamalarına geçtik. Tabii ki önce yine dizi oyuncularının marka itibarı sıralamasıyla başlayacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 10 Mart ve 10 Nisan tarihleri arasında yayınlanan dizilerde rol alan 50 oyuncunun arasından yaptı bu listeyi. İlk 10 şöyle: 1 numarada Park Young-sik, 2'de Seo Kang-jun, 3'te Park Eun-bin, 4'te Chu Yong-woo, 5'te Jin Ki-ju, 6'da Park Bo-gum, 7'de Park Hae-jun, 8'de Moon Ga-young, 9'da Choi Yun-wook,
Onda da Hong Hyeon varmış. Yine klasikleşmiş olan K-pop'taki marka itibarı sıralamalarıyla devam edeceğim. Nisan ayının kız grubu marka itibarı sıralaması açıklandı. Kore İş Araştırma Enstitüsü 13 Mart ve 13 Nisan tarihleri arasındaki birçok veriyi kullanarak Kore'nin kız grupları arasından yaptılar bu listeyi. İlk 10 şöyle: 1 numarada IVE, 2'de Blackpink, 3'te aespa, 4'te LE SSERAFIM, 5'te Kiki, 6'da Twice, 7'de Hearts to Hearts, 8'de G-Idol, 9'da Oh My Girl, 10'da da Red Velvet varmış. Hemen ardından Nisan ayının erkek grupları arasındaki marka itibarı sıralamalarını okuyacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 12 Mart ve 12 Nisan tarihleri arasındaki verileri kullanarak yaptı bu listeyi. 1 numarada BTS, 2'de Seventeen, 3'te SHINee, 4'te Big Bang, 5'te Stray Kids, 6'da The Boys, 7 NCT, 8 EXO, 9 Boy Next Door, 10'da da TWS varmış. Bir de hemen grup üyeleri arasındaki listeleri okuyacağım. Nisan ayının kız grubu üye marka itibarı sıralamasını açıkladılar. Kore İş Araştırma Enstitüsü 20 Mart ve 20 Nisan tarihleri arasındaki birçok veriyi kullanarak 725 kız grubu üyesi arasından yaptı bu listeyi. İlk 10 şöyle: 1 numarada Blackpink üyesi Jennie, 2'de IVE üyesi Jang Won-young, 3'te aespa'dan Karina, 4'te Blackpink'ten Rosie, 5'te IVE'dan An Yujin, 6'da aespa'dan Winter, 7'de Blackpink üyesi Jisoo, 8'de Oh My Girl üyesi Mimi, 9'da IVE üyesi Rei, 10'da da IVE üyesi Liz yer almış. Son olarak bir de Nisan ayının erkek grubu üye marka itibarı sıralamasını okuyacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 19 Mart 19 Nisan tarihleri arasındaki verileri kullanarak 755 erkek grubu üyesi arasından yaptılar bu listeyi. 1 numarada Big Bang üyesi G-Dragon. G'de yine listeleri ele geçirdi. 2'de Astro'dan Cha Eun-woo, 3'te BTS'ten Jimin, 4'te BTS'ten Jungkook, 5'te Vanavan üyesi Park Ji-hoon, 6'da BTS'ten Jin, 7'de Vanavan'dan Kang Daniel, 8'de SHINee'den Key, 9'da BTS üyesi V, 10'da da BTS üyesi Suga yer almış ve bu şekilde de Nisan ayının haber bülteninin sonuna gelmiş oldum. İnşallah atladığım önemli bir haber olmamıştır. Fakat bu ay dediğim gibi daha çok comeback haberleri vardı. Tek tük birkaç tane dizi haberi gördüm. Aslında önceki haber bültenini hazırladığımda çok güzel henüz onaylanmamış dizi haberleri vardı ama demek ki hala bazıları onaylanmadı. Konuşuluyor ki bu haberleri onları almamışlar. Aldıklarını mecburen ben de eklemek zorunda kaldım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğeni tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hype puanı vermeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Biliyorsunuz bu benim daha çok insanın önüne düşmemi sağlıyor. Kanalın büyümesine katkı sağlıyor. Hala 20.000 olamadık. Rica ediyorum lütfen 20.000 olmama yardımcı olun. Ne olursunuz, biliyorum beni takip etmeyip de izleyenler çok fazla var. Bu zaten genel olarak YouTube kanallarının kaderidir. Ama en azından 20.000 hak ediyorumdur bence. O zaman yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.